TMS tedavisiyle madde bağımlılığından otizmli çocuklara kadar birçok kişiye yardımcı olan uzman psikolog Alptekin Aydın, QEEG taramasıyla beyinde meydana gelen değişiklikleri de takip ediyor. Oxford Üniversitesi işbirliğiyle araştırılması yayınlanacak olan bu tedavi yöntemiyle birçok aile rahat bir nefes alma fırsatı yakalayacak. Uzman psikolog Alptekin Aydın'la birlikteyiz efendim. Bu hafta yine TMS tedavisini konuşacağız. Geçtiğimiz yayınlarımızda TMS tedavisiyle otizmli çocuklardan madde bağımlılığına kadar birçok kişiye yardımcı olan bu tedaviyi yayınlarımızda sizlere aktarmıştık. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yine duyurduğumuz gibi hocam bu QEEG beyin taramasıyla birlikte de TMS tedavisinin sonucunda beyinde ne gibi değişiklikler oluyor? Bunun araştırmasına başladınız. Evet. Detayları sizden alalım. Tamam. Şimdi zaten EEG'yi herkes biliyor. Uzun yıllardır kullanılan bir sistem. Bizim şu anki makinemizin bundan farkı QEEG olarak geçiyor. Normal EEG ile çekilmiş. Yani işte 5 dakika gözü açık, 5 dakika gözü kapalı çekilebilen, beyindeki dalgaları kaydeden bir sistem. Fakat bunu kaydettikten sonra bizim elimizdeki programlar aracılığıyla beynin hangi bölümleri çalışıyor, hangi bölümlerindeki nöronlar aktif, hangi bölümdeki nöronlar aktif değil. Biz bunu görebileceğiz. Yani şimdi biz bugüne kadar psikolojide bizim uygulamadığımız, hani biraz uygulamakta geç kaldığımız, dünya genelinde konuşuyorum tabii. Hani spesifik uzun yıllardır uygulayan pek çok yer var. Dünya genelinde düşünürsek nasıl kardiyoloji alanında işte kalp krizi geçirmeden önce anjiyolar çekiliyor, bir rahatsızlık varsa damarlar görünüyor. Veya işte röntgenler çekiliyor, akciğerlere bakılıyor. Biz de bu şekilde beyinde ne olup bittiğine çok daha net olarak bakabileceğiz. QEEG'de yaklaşık 20 sayfalık bir rapor çıkıyor. Hani biz bu raporla sırf otizm öğrenme zorluğu olan insanlar için değil. Yani bugün depresyon için gelen, Parkinson için gelen, Alzheimer için gelen, panik atak için gelen, hani her türlü hastanın beyninde ne var, ne olmuş, hangi nöronlar, hangi fonksiyonlar açık, hangi fonksiyonlar kapalı. Biz bir kere bunun haritasını çıkarabileceğiz. Bunun haritasını çıkardığımızda bu 21 kanal üzerinden çekilen bir sistem. Bu 21 kanalda çekildiğinde bize de nokta olarak TMS'yi hangi noktadan yapacağız bu kanalın üzerinde ve hangi noktada olan yer kapalı veya hangi noktada olan yer fazla açık. Bize bunu gösterecek. Bu sefer tedavi, hani şimdi bugüne kadar insanların anlattıklarını ve söylediği şeyleri dinleyince siz o fonksiyon haritasını çıkartıyorsunuz kendi deneyiminizle. Ama şu anda o dinlediğimizin ve çıkardığımız fonksiyon haritasını onların bize anlatamadığı noktalarda da görebileceğiz. Çünkü siz çalışmayan bir fonksiyonunuz varsa onunla ilgili çok fazla bilginiz de olmuyor zaten. Hani bir şeyleri yapamıyorsun ama her zaman neleri yapamadığını da böyle bir bilinçaltına atıyorsun zaten. Ve normal yaşamına devam ediyorsun. Bize QEEG ile çekeceğimiz ve bu verecek olan sonuç ilk günden itibaren yapacağımız tüm TMS tedavisi ve tüm problemler için olan TMS tedavisini çok olumlu etkileyecek. Biz QEEG'yi daha çok Oxford Üniversitesi üstünden yayınlayacağımız otizm ve öğrenme zorluğu çeken çocukların tedavisi için aldık. Yani o araştırmayı yaklaşık bir başında, bir ortasında, bir sonunda, bir 3 ay sonra, 2 ay sonra gibi 4 aşamada QEEG çekerek hani tüm dünyaya biz bu araştırmayı yayınladığımızda tüm gerçekleri ortaya sereceğiz. Hani kimsenin itiraz edeceği veya bunu tekrarlayamayacağı bir durum olmayacak. Dolayısıyla hani bu aynı zamanda bu araştırma için kullanırken bana gelen diğer normal hastalar için de kullanabileceğimiz bir tedavi olacak. Şimdi özellikle geçtiğimiz hafta programımızda otizmli çocuklarla ilgili birçok örnek vermiştiniz. Bununla birlikte siz tabii ki TMS tedavisini ağırlıklı olarak yine madde bağımlılığında kullanıyorsunuz. Bu noktada şimdi bazı örnekler verebilirsek, özellikle madde bağımlılığında da beyinde bir takım nöronların mı kapalı olduğunu söyleyebilirsiniz ya da ne gibi değişiklikler oluyor? Evet, şimdi madde bağımlılığında zaten kullanılan maddeden dolayı beyinde maddenin yarattığı etkilerden dolayı bir takım fonksiyonlar kapanıyor. Örneğin esrardan örnek verecek olursak hafıza fonksiyonunuz gidiyor, kısa süreli hafızayı etkiliyor. Çok çabuk temper, sinirlenme oluyor, aniden yükselmeler oluyor. Eğer uzun süreli bir kullanım varsa maddede
otomatik olarak psikozu tetikliyor. Şimdi psikoz tetikleyince ne oluyor? Orada iki kişi bile konuşsa hemen benim hakkımda mı konuşuyorlar? Bana bir şeyler mi diyor? Bu sefer bu şüphecilik, hani paranoid bölümünün yükselişi, bunların hepsi QEEG'de çıkacak. Biz buna tedavi olarak hani mesela TMS tedavisi direkt alkolü veya herhangi bir madde bağımlılığını durdurmak için kullanılmıyor aslında. Bizim elimizde biyorezonans dediğimiz bu madde bağlantısını kesen, madde kullanımını durduran bir sistem var. Biz ilk önce bu sistemi kullanıyoruz. Bu zaten işin %15-20'si gibi bir kısım, hani madde bağımlılığını durdurmak. Asıl sorun o bağımlılığa sebep olan altyapısında niye o maddeler kullanılıyor? İşte bu kısmını QEEG ile net gördükten sonra nereler kapalı, nereler fazla açılmış, oralara yapacağımız tedaviyle de birebir tedavi etme şansımız doğacak. Şimdi hocam, bu yaptığımız yayınlardan sonra Avrupa'nın birçok bölgesinden, ülkesinden hem bizleri hem de sizleri arıyorlar. Türkiye'den de birçok arayan var. Birçok aile de size bu noktada başvurdu. Özellikle otizmli çocukları olan aileler, işte madde bağımlılığından dolayı sıkıntı yaşayan yine anne, babalar, aileler sizlere ulaştı. Şimdi isterseniz şöyle bir toparlama yapalım. Özellikle sizlere geldiklerinde siz nasıl yardımcı oluyorsunuz size danışanlara? Evet, bize yurt dışından gelen danışanlar için biz genellikle daha böyle yoğun paket bir program yapmaya çalışıyoruz. Çünkü İngiltere'de bize yakın, Londra'da yaşayan pek çok aileyi biz haftada 2 gün veya en fazla 3 gün alıyoruz tedaviye. TMS tedavisi de bu arada hani arka arkaya 5 gün bile yapılabilen, her gün 2 veya 3 seansın yapılabildiği ve böyle yapıldığında da daha hızlı sonucun alındığı bir tedavi. Hani bunun da altını çizmek istiyorum. Yurt dışından gelen ailelere biz şu anda hani lojistik bir destek de vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan en azından aileler otellerde kalıp işte kahvaltıda, yemekte, ne bileyim yanlarındaki çocukla veya yanlarındaki problemli yardım etmeye çalıştığımız kişiyle geldiklerinde hani daha rahat olabilmeleri için bizim etrafımızda kendimize yakın yerlerden onlara içinde eşyalı evler ayarlamaya çalışıyoruz. Hani hem maddi olarak biraz destek olsun onlara, hem de daha rahat etsinler, kendi yemeklerini pişirsinler, kendi alışverişlerini yapsınlar diye. Ve onları da burada olabildiği kadar kısa tutmaya çalışıyoruz. Yani yerine göre 2 hafta veya 4 hafta arası değişen bir hızda 30 seansı tamamlıyoruz. Otizm ve öğrenme zorluğunda bizim yaptığımız 30 seansla beraber 30 seanslık bir dil ve konuşma terapisi var. Hani bu aslında dil ve konuşma terapisi yeri gelmişken şöyle bir ona bir parantez çizelim. Biz aslında dil ve konuşma terapisini ailelere veriyoruz. Oxford Üniversitesi'nden bu konuda doktorasını yapmış olan uzman doktor arkadaşım, kendisi de Türk, ailelere hani bu konuşma ve dil terapisinde neler yapmaları gerektiğini, çünkü normalde düşünün konuşamayan bir çocuğa siz 15-20 dakikalık bir terapide ne kadar yardım edebilirsiniz? Burada önemli olan o terapide, o seansta ne yapılacaksa ailelere onu öğretiyoruz ki evde de onu devam ettirsinler. Yani bu terapi gerçekten hani normal klasik yaklaşılan yıllardır herkesin gittiği konuşma dil terapilerinden çok farklı olacak. Dolayısıyla biz bunu yaparken de çocuğu TMS ile destekliyor olacağız. Hani bu ikisinin birleşiminden ortaya çıkacak olan sonucu da bu QEEG ile göstereceğiz herkese. Dolayısıyla çok başarılı bir sonuç zaten elde ediyoruz. Başarılı bir sonuç olarak da yayınlanacak. Bunu dört gözle bekliyoruz. Şimdi toparlamak gerekirse şöyle, bizi yeni izleyenler için de bize gelecek olanların hani İngiltere dışından veya işte Londra dışından uzaktan gelecek olanlar için burada kalacakları yer için elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız. Gitgellerinde pek çok bana gelen işte Türk aileler, mini kapçılık yapan aileler var, taksi şoförlüğü yapan. Hani Türk ailelerden, çalışanlardan onlara yollayıp havaalanından onları aldıracağız kolaylık olsun diye. Yani bir çeşit lojistik destek vereceğiz. Bizim tedavimizi hızlı yapacağız ki olabildiği kadar kısa süreden burada ayrılsınlar en iyi sonuçla. Ve bunun sonunda da bize öğrenme zorluğu, otizmden başlayarak her türlü bağımlılık tedavisi için gelebilirler. Her türlü ağır depresyon, hiçbir şekilde ilaçlarla iyileşememiş, uzun sürede hastanede kalınmış, sonuç alınamamış en ağır depresyonlar için gelebilirler. Anksiyete tedavileri için gelebilirler. Takıntılar çok büyük problem. Elimizde onaylı takıntıyı çözen bir makine var. Takıntılar için gelebilirler. Parkinson veya Alzheimer gibi problemler için de gelebilirler. Son derece iyi sonuçlar alıyoruz. Demiyorum ki iyileştiriyoruz ama en azından hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Dolayısıyla burada yaptığımız, TMS ile yaptığımız başarılı tedaviye şu anda eklediğimiz
QEEG ile son derece elde gözle görülebilir. Herkese raporunu, renkli çıkışını vereceğimiz beynin durumu buydu ve bu oldu şeklinde. Hani insanların tedavi sonucunda aldıkları gelişimi ve değişimi de ellerinde bir belgeyle onlara sunabileceğiz. Çok güzel haberler verdiniz yine. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.